Selam dostlar, her yerdenizden hepinize sevgiler. Foça'dayız, güzel bir gün. Bugün konumuz sert tabanlı şişme botlar. Denizde görüyoruz onları. Yani ripler. Bugün ripler konusunda Işın Yılmaz'dan bilgi alacağız. Işın Yılmaz kim? Onu birazdan Işın'ın yanına gidince anlatacağım size. Çok güzel insanlar bugün bize bu güzel tekneleri taşıdılar. Güzel yürekli insanlar, deniz dostu insanlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi riplerin detaylı tanıtımına geçiyoruz. Dostlar selamlar. Işın Yılmaz'la birlikteyim. Işın Yılmaz kim? Işın, önce ben seni anlatacağım kim olduğunu, sonra sana soracağım. Işın benim 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yat Kaptanlığından sınıf arkadaşımdı. Biz orada tanıştık kendisiyle. Harika bir insan, tam bir deniz dostu, doğa aşığı bir adam. Ben onun ripler konusunda ne kadar ilgili olduğunu ve bilgili olduğunu biliyorum. Bu sektörde de çalıştı. Işın, ben şimdi böyle kısa bir giriş yaptım abi ama sen de bize kendini bir tanıt istersen. Merhaba herkese. Yani sert karinalı şişme botlar, işte rigid hull inflatable bot üzerine tecrübeler var, deneyimlerimiz var. Onları paylaşacağız. Serkan çok sağ olsun, uzun zamandır hani üzerine konuşuyorduk, nasıl yapalım, bunu mu yapalım, şöyle mi yapalım. Sonunda o gün bugün geldi. Erkan arkadaşımız Interrip bize destek oldu. Bu botları buraya getirdik. Foça'dayız. Güzel bir gün, güzel bir seyir yaptık. Deniz testlerini atlattık. Şimdi de daha detaylı konuşmak için üzerine de geçebiliriz. Sen ne Bu istiyorsan. güzel teknelere geçeceğiz değil mi? Duyuyorsunuz değil mi? Tekne diyorum, şişme bot diyoruz. Bunların hepsine birazdan değineceğiz. Yani bu tekne midir? Şişme bot mudur? Fiber tabanlı şişme bot mudur? Sert karinalı mıdır? Sert tabanlı şişme bot mudur? Değil mi? Bir sürü adı var. Aynen, denizde ve denizcilik kavramlarının kargaşası, anlam kargaşası zaten bilinen bir konu. Hani özellikle Türkçe'de ne konuşacağız, ne diyeceğiz, neye tekabül ediyor? Hani yat tipinde inşa edilmiş yatlar mesela. Bu kargaşayı da konuşacağız. Aslında ne diyorsak olacak birazcık, ama neyi istiyorsak, neye ihtiyacımız varsa, nasıl anlamlandırıyorsak o yine bize kalıyor. Detaylandırdıktan sonra, öğrendikten sonra, yani bildikten sonra daha kolay olacak her şey. Kelime kelime gideceğim ben. Öyle mi? Bayağı rigid nedir? İşte hull nedir? Karina neresidir? Tüp niye vardır? Hangi tüpler? Nasıl yani? Her İlk yerine defa bakacağız. da Türkçe bir içerik olacak bununla ilgili galiba. Evet, ben de görüyorum. Birkaç yazı var tabii, hani anlatıyor tarihini, özgeçmişini. Yani video olarak. Evet, video olarak sanıyorum ben de ilk olacağımızı düşünüyorum. İyi, çok güzel. Bizden daha hızlı yayınlamazlar kimse. Bu güzel teknelere geçiyoruz şimdi. Biraz üstüne sohbet edelim. Işıncığım, tekrardan selam. Hoş Bu geldin, güzel hoş botun, bulduk. bu güzel teknenin üstündeyiz. Bak, ikisini de söyledim. Bu güzel botun, bu güzel teknenin üstündeyiz. Şimdi Rip Nedir'e geçmeden önce Işın Yılmaz kimdir? Sen neler yapıyorsun bu aralar ve genel olarak ne yapıyorsun? Onu bir dinleyelim. Hemen geçelim. Ya küçüklükten beri denizdeyiz aslında. Deniz tutkumuz hep vardı. 12-13 yaşlarımdan itibaren şnorkelle gelişen deniz sevdası hemen kendini serbest dalışa bıraktı bende. İşte gerek su sporlarında, gerek teknelerde, dalış okullarında gerek gönüllü gerek ücretli işçilik yaparak büyüdü çocukluğum. Yaz ayları denizde olduğum kadar bir de bisiklette, hani doğa sporlarında da oldukça meraklıydım. Hep hevesim daimdi o konuda. Sezonlara böldüm ben bunları ve bisiklet ve sualtı sporlarını birleştirip şimdi Teos Bisiklet ve Sualtı, yani Teos Bike and Dive ismiyle bu çatı altında topladık, birleştirdik. Doğa sporlarına, su sporlarına ve çevre koruma, doğa koruma programlarına elimden geldiğince destek olurken bir yandan da hobilerimi, motivasyon kaynaklarımı sonuna kadar yaşamaya çalışıyorum. Daha önce böyle farklı sektörlerde çalıştım. Yani spor geçmişi, takım sporlarına yatkınlık falan buna çok olanak sağlıyor. Birbirinden farklı sektörlerde birbirinden farklı işler yapabiliyorsun. Herhangi bir takımın herhangi bir pozisyonunda rol alabiliyorsun. Bunu da gerçekten spora borçluyum. Bütün genç arkadaşlara tavsiyem de bu olur. Yani hiç bırakmayın. Hep her zaman sizinle birlikte gelsin birden fazla disiplin tercihen. Riplerle tanışmam da hemen hemen 17-18 yaşlarımda bir su sporlarıyla su sporları ve dalış okuluyla oldu. O zaman işte muz çektik falan, turistlerle eğlendik, tüplü dalış yaptık diye devam ediyorken
Yolum bir anda Ankara'ya kaydı benim. Okul sebebiyle lisansımı orada gördüm ve 5-6 yıl denizden uzaktım. Ama aslında hep burada olan bir şey uzaklaşamaz. Hani çok bilinen bir laf var ya, maymunu ormandan çıkarabilirsiniz ama ormanı maymunun içinden asla. Deniz benimle birlikte geldi Ankara'ya da. Orada da işte ODTÜSAS sualtı sporlarına dahil oldum. Yelken topluluğu kuruldu o süreçte falan. Nitekim iş sektörü, koşturmaca derken en son bu şu an üzerinde bulunduğumuz tekne de zaten bir North Star. Bu markada çalışma şansı buldum. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. 2 yıl yakın pazarlama ve yurt dışı satış sorumlusu olarak çalışmıştım. Tabii işte hem Asya'da, Amerika'da, Avrupa'da müşterilerimiz vardı. Yani RIP nedir, Türkiye'de nedir, dünyada nedir, bunları az çok işin içine girmiş sayıyorum kendimi. Böyle şimdi de buradayız yani. Güzel 6 metrelik bir botumuz var üstünde. Gördük, güzel performansı var. 40-50 knotlar yapıyor rahat. Yani 30 knotta çok güzel bir seyir imkanı veriyor bir kere. Bu bile çok iyi. Çok güzel bir şey söyledin az önce. Çok güzel dostluklarım oldu dedin firmada çalışırken. O dostlukları da hissediyoruz. Ben Interrip firmasına çok teşekkür ediyorum. Bize bu tekneyi getirdi ve yine yanımızdaki tekneyi getirdi. 2 tekne bugün bizim her yer denizin hizmetine sundular. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Emekleri büyük. O güzel dostlukları ben zaten burada anlamış oldum. Devamını anlamış oldum. Şimdi direkt konuya dalıyorum. RIP nedir? RIB nedir? R, H, I, B harfleriyle Rigid Hull Inflatable Boat. Tam çevirisi Türkçe'ye sert karinalı şişme bot, yani tekne. Sert karinalı şişme tekne olarak çevrilir. Halk ağzında daha böyle işte satışta daha kullandığımız şey fiber tabanlı şişme bot ismi yaygın. Ne kadar geniş olduğu, geniş bir yelpazeye sahip olduğu kısa tarihle, yani nasıl, şöyle başlayalım. Çok 60-70'li yıllarda aslında yarısı tekne, yarısı tüp olan, yani sert karinalı şişme bot RIP inşa ediliyor. Baktığımız zaman 50-60 yıllık bir geçmiş var yok. Çok yeni. Bu bir de 20-30 yıllık bir üretim, geliştirme aşamasından da geçtikten sonra aslında zaten 2000'li yıllar, hatta 2010'lu yıllara kadar da yakınlaştırabiliyoruz yaygınlaşmasını. Şimdi kelime kelime gidelim. Rigid hull, inflatable boat. Sert bir karine olacak, bir de şişirilebilir bir yapı olacak bu teknede. Teknenin yarısı sert karine işte, fiber taban. Bu tabii farklı versiyonları var, yani katlanabilir ribler de var. Gerek alüminyum, ahşap, katlanabilir sert zemin oluyor. Gerisi tamamen tüp malzemesi, kumaş oluyor. Ama hani buna hepsine rib desek de aslında tender, dinghy ya da işte şişme bot, bu kavram kargaşasını toparlamak adına cruiser'lar var, cruising rib'ler var. Bütün bu anlam kargaşasını toparlamak adına bunların hepsine biraz değinelim isterim. Lazım olacaktır zira. Hani Kesinlikle öyle. bana ne lazım, kullandığım şey ne, yeni alacağım şey ne olmalı sorularına cevap vermek adına. Biz yelkenlilerde hep kullandığımız hizmet botları aslında dinghy olarak adlandırıyoruz. Tabii, doğru. İşte dinghy ile geldim, dinghy'yi götürdüm, dinghy'yi bıraktım. Bu bizim servis botlarımız. Aynen öyle. Yani biz tender'ı çok kullanmıyoruz. İşte bu fark nerede doğuyor? Tender deyince yani lüks motor yatların tender'ı mı oluyor? Yo, öyle bakmayalım. Yoksa Pekala. aslında bir yelkenlinin de Tabii ki tender'ı, tender'ıdır. dingy'si aynı şey. Tabii ki de. Gerçekten orada tender'la dinghy'yi birbirinden ayırmak çok kolay olmuyor. Zira İngilizcesinde de zaten hangi kavram neye tekabül ediyor, o biraz kullanıma bağlı. Kullanıcının nerede Aynen kullandığına öyle. bağlı. En nihayetinde bir servis botu. Tender dediğimiz şey de bizi tekneden limana, kıyıya, işte diğer komşu tekneye, yata getirip götürmeye yarayacak servis botudur. Dinghy de aynı işe yarar. Nitekim yelkenlerde bir kano bile kullanabilirsin tek başına seyir yapıyorsan. Hiçbir şekilde motorlu bir dinghy'ye ihtiyaç yok. Kanon senin dingindir aslında. Zaten birçok rip'in motoru koskoca bir yelkenliden çok daha güçlü. Olabiliyor. O zaman işte cruising rip'ler, günübirlik ya da birkaç günlük gezi tekneleri versiyonu
o şekilde adlandırılabiliyor. Tabii bir de lüks, yani yüksek performanslı ribler, tenderlar var. Yani şöyle, aslında şişme botlar 2 metreyle 2,5 metreyle 18 metrelere kadar da çıkabiliyor. Bunun kauçuk malzemesi, işte tabanı, alüminyumu vesaire bir sürü, yani üretim süreçlerinde de ham madde olarak değiştiği için üretilen şey de değişiyor. Şimdi ortalamalarda 3-10 metre, 3-9 metrelere kadar, 3 metre ile 9 metre arasında fiber tabanlı, birbirinden çok farklı ihtiyaçlarınıza göre donatılabilen ribler var. Bunların hepsi de işte yelkenlilere 15-25-30-35 metrelere kadar ki olan bütün teknelerde zaten yardımcı olacak bir servis botu niyetine kullanılacaktır. Ama hali hazırda bir 60 metrelik bir yatınız varsa o zaman size bir 5 metrelik rib artık hani oyuncak devede kulak niyetine olmayacaktır. Yani oraya daha taşıma kapasitesi yüksek, performansı yüksek, üzerindeki donanımı, konforu yüksek bir şey lazım olacaktır. O zaman da işte 200-300 beygirlik, 500 beygirlik yeri geliyor. Yani 1500 beygire kadar yükseltebileceğin 12 metrelik, 15 metrelik ribler de görebiliyoruz. Hızlı gidip gelmeye yarıyor en nihayetinde. Tabii bunların hepsi yine kullanım amacına göre değişiyor. Yani birine hitap ediyorken diğerine hitap edemiyorsun bu konuşmada. Yani bana 3 metrelik bir şey işimi görmez mi gibi bir soru da gelebiliyor. Görür, yani sana 3 metrelik bir şey lazımsa o görecektir işini zaten. Aynen öyle. Zaten yelkenlerde de tekneler büyümeye başlayınca artık bot show'larda da görüyoruz dostlar işte. Kış tarafta bir bot garajı olmaya başlıyor. Çok daha büyüyünce tekneler, ki yelkenli ya da motoryat fark etmez. Tekneler büyümeye başlayınca, bordalar denizden yükselmeye başlayınca iskele ve sancak taraflarında da bot garajları görmeye Bir başlıyoruz. tane Ki değil, 2-3 tane bile olabiliyor. evet, yeri geliyor. lüks motoryatlarda çok daha fazla olabiliyor. Tabii. Şu an koca bir motoryat gelse bile limana hani kimse dönüp bakmıyor, zaten var, ama yüksek performanslı bir rib hem yeni hem çok daha yani dudak uçurtucu şekilde, farklı bir şekilde hızlı. Bu performansı zaten altından kalkabilecek kaptanlar için ya da teknedekiler için kesinlikle vazgeçilmez ürün olmaya doğru gidiyor en azından. Aynen Tanık öyle. oluyoruz. Şimdi biz şişme bot tercih ediyoruz. Şişme botları biraz sınıflandırmamız gerekirse aslında en katlanabilir, arabamıza koyulabilir şişme tabanlı bir şişme bot tercih edebiliyoruz. Ya da hemen biraz daha zeminim sağlam olsun dediğinizde ahşap tabanlı şişme botlar, alüminyum tabanlı şişme botlar gibi tercihler çıkıyor karşımıza. Ama bunlar bir rib demek değildir. Evet, onlar şişme bot Bunları aslında. hemen birbirinden ayırıyoruz. Rip olabilmesi için bizim altımızda, yani ayağımızı bastığımız yer ve karinamız, suyun altında kalan kısım, fiber sert bir gövde olmak zorunda. Aynen öyle. Yani rip dediğimiz şey diğer şişme botlardan hemen bu sert tabanla birbirine ayırıyor. Bu Kesinlikle. ayrımı yaptık. Işın, şimdi sorum. Ben her yer deniz izleyicisiyim ve bir rip alma düşüncem var. Neye göre rip seçeceğim? Neye göre? Gidip ben şunu alacağım diye başlamıyoruz işe. Önce bana ne lazım, niye lazım? İlk ve en doğru soru bu değil mi? Tabii ki. Yani ihtiyaç analizi yapmadan satın alma artık dünyamızın da ekolojik olarak kaldırabileceği bir şey değil. Tüketim alışkanlıklarımızı bir an önce değiştirip ben neyi, niye satın alıyorum? Bu benim ne işime yarayacak? Gibi soruların altını doldurmak lazım. Öncelik olarak zaten buradan başlamak lazım. Rib seçerken de işte siz günübirlik bir gezi mi hayal ediyorsunuz? Römorkla mı çekeceksiniz evinize? Ya da hep kıyıda duracak, ya da benim halihazırda bir yelkenlim var, ona tender niyetine mi kullanacağım, dinghy niyetine? Önce bu sorulara cevap vermek lazım. Diyelim ki tekneniz var ve onu nereye koyacağım? Hani nasıl taşıyacağım? Arkadan çekmek her zaman bir çözüm değil. Yani çözüm zaten değil. Her zaman da mümkün değil. Tabii. Teknenize metaforanın alacağı ağırlık, genişlik, uzunluk, bunların hepsi göz önünde bulunulması gereken ana maddeler zaten. Yani daha büyük bir şey alamazsınız zaten, ya da çok küçük bir şey de işinizi görmeyecektir. Bu büyüklük, uzunluk, genişlik, ağırlık, ana şeyleri eğer ana etken maddeleri işte bir kağıda yazıp
not aldıktan sonra hala tamam uygun ben buna gidiyorum diyorsanız da hangi materyalde olacak işte? Sert karineye ihtiyacınız var mı? Yoksa şişme bir şişinizi görecek alüminyum katlanır tabanda olacak mı? Kullanmadığınız zaman kapatma özgürlüğünüz olacak mı? Her zaman kullanmayacak mısınız? Ne sıklıkla kullanacaksınız? Bunların hepsinin sorularını tabii satış danışmanları arkadaşlar daha rahat yardımcı olacaklardır. Yine ihtiyaç halinde biz de soruları cevaplıyoruz her zaman. Bu materyal ihtiyacını çözümünü de yani Hypalon uzun ömürlü olur işte PVC hemen yıpranır gibi de kodlamamak lazım. En nihayetinde sizin bakımınıza bağlı o iyi materyal seçsem bile ona iyi bir bakım yine kullanıcının kendi sorumluluğunda. Yani ben en kolay şöyle söyleyeyim hatta şeyden başlamak istiyorum bu sadece şişme botların çok da bir işlevi olmayacaktır denizde kullanımında. Hani zira çocuk oyuncağı gibi, havuz gibi hatta kullanılabilecek bir malzeme. Ama o alüminyum, ahşap veya işte katladım kaldırdım küçük bir çantada bunlar ilk başta zaten askeri amaçlı da kullanıldığı için yani o amaçla çıktığı için zaten çok büyük avantaj sağlıyor. Bir yerden bir yere arabanıza koyuyorsunuz, gidiyorsunuz, açıyorsunuz, şişiriyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama şimdi sert karine olduğu zaman onu katlayıp götürmek mümkün olmayacağı için römork veya bağlama yeri ya da işte tekneniz varsa onunla birlikte metaforaya kaç kilogram çekti bütün bu soruların hepsine cevap verebiliyor olmanız gerekiyor. Yani ağırlık konuştuk. Bunların hepsi her şey uygun ise bu sefer de ihtiyacınızı yani konforunuzu teknenin üstündeki donanımı seçmek kısmı geliyor. Yani nasıl bir elektronik sisteme ihtiyaç duyacak? İşte ne kadarlık akü, saklama alanı, yemek masası, kabini, tuvaleti, banyosu bu işin içinden gene çıkılmıyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Ve ihtiyacınıza yönelik alışveriş yapmak lazım dediğimde hep o. Ben günübirlik pazardan pazar yani hafta sonları gezeceğim. İşte bir gün iki gün gideceğim geleceğim. O zaman cruising gripler var. Gerektiğinde küçük bir yatak hani kampçılar daha rahat anlayacaktır bunu. Uyku tulumu sererim yatarım abi modunda. Hani 3 metrelik bir şeyde bunu yapamıyorsun. 5 metrelik 6 metrelik ya da 10 metrelik bir şeyde de yapamayabilirsin. Eğer tekne izin vermezse. Sen öyle donatırsan güverteyi. Ama tam tersi hayır ben 3 kişi yatacağım önceliğim bu. Ben bu şekilde sipariş vermek istiyorum gibi bir lükste sahip olabilirsin. Gene ihtiyacını belirledikten sonra üreticiyle satışçıyla aranızdaki iletişime bağlı sanırım o biraz. Peki şimdi çok güzel bir şey söyledin aslında. Askeri amaçlı kullanılıyordu. Biz ripleri yangınla mücadelede görüyoruz. Acil arama Can kurtarmada kurtarma, tabii. görüyoruz. Deniz kuvvetlerimizde görüyoruz. Sahil güvenlik komutanlığımızda görüyoruz ripleri. Değil mi? İlk çıkış yerleri zaten hep öyle yani yaygınlaşmasına olanak ilk başta yaygınlaşmadan önce tabii ki ilk başta askeri amaçlı ve can kurtarma amaçlı, ilk yardım amaçlı kullanıldı. Şu anda da pekala işte federasyonların kurtarma organizasyonlarının, kamu kuruluşlarının falan hep illaki bir böyle bir ribe denizde ihtiyaçları oluyor, kullanılıyor. Hızlıca performans gösteriyor. Bir yerden bir yere git gel işte al götür kaldır. Şimdi ben rip konuşuyoruz madem. Şimdi sert tabanlı bir şişme botumuz var. Sert tabanı düşündüm. Şimdi birkaç soru soracağım. Çünkü ben bir rip almak istiyorum ve hemen ilk aklıma gelen sonuçta bunun etrafında şişme bir kumaş var. Evet. Bu kumaşın kalitesi çok önemli. Tabii ki. Riplerde sanıyorum ki normal işte o şişme tabanlı dediğimiz daha uygun fiyatlı olarak adlandırabileceğim şişme botlarda kullanılan kumaşla sert tabanlı ve daha yüksek fiyatlı aldığımız botlarda kullanılan kumaş aynı mı? Yani Değil bir tabii PVC ki. kumaş var bir de Hypalon Hypalon kumaş var. Değil tabii ki. Yani bu direkt fiyata bağlı değil. Biraz kalite ürünün kendi raf ömrüne bile bağlı. En nihayetinde işte Hypalon kumaşla PVC kumaş birbirinden o derece farklı ki daha rafta çürüyen bir şeyi teknede denize indirme fikri oldukça tehlikeli, korkutucu zaten. Yani ona yatırım yapmanın bile ne anlamı var? Çok kısa sürede yani 3 ay kullanacağım işimi görecek falan gibi bir bakış açısındaysanız belki PVC kumaş işinizi görebilir ama ben denize açılacağım. Arkamda gözüm arkada kalmasın hani bindiğimde gittiğimde işte bakımını da güzel yaparsanız mesela Hypalon kesinlikle yani bu kumaş
nasıl diyeyim, bıçakla delmediğin sürece kolay kolay delinmez yani. Yok taşta yırtıldı, cam kesti, tırnak yardı, köpeğim var tırnakları takılır mı falan, böyle şeyler Hypalon kumaşta söz konusu olmaz. Ki birçok şişirme noktaları var. Yani bir yerden siz deldiniz ama tekne tamamen bütün havayı söndürmüyor. İsterse hepsi de sönsün. Bunun sert karinası, teknenin kendisi zaten tekne tek başına. Yani yüzen bir küvet zaten bu teknenin tüpleri olmadığı haliyle bile. İşte 5 veya yani boyuna göre değişir o, en az 3, 5, 6, 7, 10 hava odacığı varsa bunların hepsini tek tek söndürseniz de üstünde taşıma kapasitesi kadar ağırlık koyun. O tekne hala yüzecektir böyle. İşte bir rip yapan en önemli özelliklerden bir tanesini söyledi aslında Işın. Aynen öyle. Yani bizim böyle bir ripimiz var ve seyir yapıyoruz. Allah göstermesin, ben bunun kayaya vurdum ve karinasında bir çatlak oluştu. Tekne su almaya başladı. Fakat bambaşka. benim bütün tüplerim beni ayakta tutuyor. Tabii. Bu beni batırmıyor. Evet aslında. Ya da ben zemine zarar vermedim. Tüplerimden gerekirse hepsine zarar verdim. Zaten benim burada bir teknem var. İşte o yüzden bir rip en avantajlı, en güzel. Rip yapan Aynen en önemli öyle. özelliklerden bir tanesi değil mi? Kolay kolay batmaz, kırılmaz, çatlamaz, ters yatmaz yani. Tabii ki de her şey yapılabilir. Ya, bak ya, götürün ben denize batırdım ribimi, hani batmıyordu diye gelmeyin sonra ama hani, tabii ki de batırabilirsin zorlarsan, ama kolay kolay güzel kullanımda, iyi bakımda uzun yıllar gerçekten sağlıklı, mutlu bir şekilde kullanabileceğiniz ürünlerdir bunlar. Yani hem fiber taban zaten teknenin kendisi, bu Hypalon şişme kumaşta zaten tüpte başlı başına artıyı sağlayan şey. Bir o kadar da maliyeti de etkiliyor işte. Tam o tarafa diyecektim. Şimdi bunlar gerçekten çok güzel. Denizde baktığında bizim Doğan abinin bir lafı vardır. Bir tekne denize yakışmalı der. Tabii ki Bunlar denizci gerçekten olacak. denize yakışan aletler. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Denize yakışıyorlar. Şimdi bu yakışmayla birlikte şişme botlarda rip'e doğru gittiğimizde tabii bir fiyat artışı oluyor. Rip düşündüğümüzde bize en azından bir fiyat skalası söyleyebilir misin Işın? Bu çok zor bir soru çünkü çok, yani önce ihtiyacınızı anlamak lazım, size ne lazım, hangi ripten bahsediyoruz, yani 3 metreden 12 metre, 15 metre, 18 metrelere kadar çıkabilecek bir sınıfta. Olsun, maksimum fiyatları da düşünmek ya da ortalama fiyatları düşünmek bizim izleyiciler aslında bir fikir verecektir orada. Bütün bu şişme taban sınıfını kaldırıyorum, yani 150 euroya bulabileceğiniz oyuncakları kenarda bırakırsak en azından 3 metrelik, 3,5 metrelik işte yani 10-20-30 beygirlerle çekilebilen, en az söylüyorum bunları, sert karinalı PVC kumaşlı bir şey. Tam da bilmiyorum aslında ama muhtemelen 3000-5000 eurolara bulunabiliyordur. Fazla söylüyor olabilirim. Hypalon kalitesiyle de karıştırıyor olabilirim. Tabii buna bir de hangi motoru taktık, üzerinde nasıl bir donanım var, bunlarla da alakalı. Yani o yüzden fiyat vermek çok zor. Bunu niye sordum? Biz bu programı yaptığımızda hadi Serkan fiyat sor, hadi Serkan fiyat sor diyen izleyiciler için sordum bu soruyu. Mesela şöyle bir şey, üzerinde bulunduğumuz tekne şu anda tam boyu nedir bunun? 6 metrelik bir. Evet, zaten Northstar Orion 6 olarak geçiyor. 6 metre bir teknedeyiz. 6 metre teknenin üzerinde de kaç beygir bir motorumuz var bunda? 150 beygir Suzuki ile kombinlenmiş bu 6 metrelik rip. Ama yaklaşık işte hani nasıl bir motor taktınız, nasıl bir donanım hayal ediyorsunuz? 50.000 eurolarda, 40.000, 60.000 eurolar gibi fiyatlar Bu tabii görebilirsiniz. opsiyonel olarak bütün donanıma göre bu eurolar, konuştuğumuz eurolar her şey Mecbur. değişebiliyor. Burada sizin ihtiyacınız çok önemli. Ne istiyorsunuz? Gerçekten burada artı olarak ne istiyorsunuz? Tabii ki, Sonuçta tabii her iki elektronik donanıma girdikten sonra özellikle işte balık tutma amaçlı böyle bir cihaz istiyorsanız Tabii ki. bütün donanımlar değişebiliyor. Yani klasik aslında bütün motoryatçılar, yelkencilerin bildiği gibi bir tekne üzerindeyiz. Aynı şekilde donanımlar değişebiliyor. Önemli olan benim o şeyi duymamdı. İşte baz fiyatlar neler? Üstüne koyabilecek şeyleri zaten Yani izleyicilerimiz tahmin ediyor az çok. Evet, 6 metrede bu dudak uçurtucu bir rakam değil. En nihayetinde işte 3 metre ile 9 metre arasında ideal tender dediğimiz yani modellerde 7 metreden 10 metrelere doğru hayal edelim. Eğer yükseltirseniz 10-12 metrelere çok farklı fiyatlar göreceksiniz. Çünkü zaten üzerindeki donanım veya motorun kapasitesi ve yapabilecekleri zaten etkiliyor orada fiyatı. Hepsi değişiyor. Bunu bir de şey görüyoruz Işın. İşte koyda bir motor yat var ve aslında bütün işi gören yüksek beygir gücüne sahip
motoru olan ripler. Özellikle güneyde koylarda çok fazla görüyoruz. Orada önemli olan işte hep sorduğumuzda bizim aslında en önemli şeyimiz zaman diyorlar. Tabii ki tabii. Bizim böyle bir cihaz kullanmamızın en önemli şeyi zaman. Şimdi hazır koylar demişken ve hız demişken ona ayrı değineceğim. Parantez açıyorum. Tehlikeli konulara giriyoruz. Dediğiniz yerleri duydum. Çünkü ripler güzel olduğu kadar bazı koyda demirleyen kişiler için de problem yaratabilir. Tabii ki oluyor. Hepimiz Orada tanık da oluyoruz. deniz nezaketine giriyoruz. Evet. Nezaketini sonra konuşuruz. Ama o hız ve zaman. Biraz da bundan bahsetmeni istiyorum. Ya tabii ki mesela ilk 12 metrelik rib gördüğümde bana onu tanıtanlar şöyle tanıtmışlardı. Mesela Çeşme'deyiz, yemek yiyoruz veya işte toplantıdayız neyse. Yemeğe de Kios'a gitmek istiyoruz, Sakız Adası'na gitmek istiyoruz. Ama vaktimiz yok. 1.30'da toplantıya geri geleceğiz yani. İşte 12.30'da gideceğiz, 1.30'da geri geleceğiz. Bunu yapabiliyor mu? Evet yapabiliyor. O yüzden var zaten. Yani 5-6 kişi biniyorsun, 5 dakikada karşıya geçip 5 dakikada geliyorsun. Bu gerçekten akıl almaz güzel, kolay. Aslında denizi düşünürsek gerçek amacı bu gibi geliyor. Çünkü bizde hep şey vardır. İşte denizin üzerinde maksimum zaman geçirdiğimizde mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz. Tabii ki uygun bir hava şartlarında. Onun da altını çizelim. Çok keyif alıyoruz. Diyoruz ki ya bu adam şimdi ne keyif aldı? Hep bu söylenir denizin üstünde. Gitti ne keyif aldı? Aslında orada hız ve zaman. Evet. Gerçekten kısıtlı zamanda bir yere gitmeniz için mükemmel. Ya 70-80 knotlar görülebiliyor. Çok hızlı. Görülebiliyor. Yani karada 120-130 kilometre hız yapmaya benzemiyor. Hem ona benzemiyor hem bir yelkenci için 7 knotla 8 knot arasında çok büyük bir fark vardır. Ya da Ya kulvarlar tamamen Tabii. başka. Yelkenle hiç Bambaşka. kıyaslamayalım zaten. Ama hani bir motor yatla da kıyaslasak işte yaptığın en fazla 15-20 knotken motor yatta da böyle bir şey elinin altında olması zaten lazım. Hani bir yerden bir yere gidip gelebilmek. o zaman şu doğuyor Işın. Yüksek beygirli motorlar fakat yapısı gereği daha hafif bir tekne diyebilir miyiz? Tabii ki işte küçücük tekne gördük bak yanımızda fırıl fırıl gidiyor 50 beygir bir motorla. Yani ne olacak benim işte 5 metre teknem var işte 7 metre ahşaplığım var ona takarım falan öyle bir şey değil ama yani gel yan yana gidelim birimiz işte emeklerken birimiz maraton koşucusu gibi oluyor yan yana. Evet. Bu kadar farklı oluyor. Denizde de zaman önemli tabii fırtına geliyor vesaire. Birçok Denizde şey düşünmek lazım. kesinlikle katılıyorum. Mesela kendi yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Dostlar bilir 6 beygir bir tane motorum var 3.55 kayığımın üzerinde. Ve bir gün hava böyle birazcık bozmaya başladı böyle. Ben de balık tutuyorum açıkta. İnanır mısın? O bizim Fener Bademli'de gelemedi. Yani o an diyorsunuz ki Nerede? daha büyük bir motor ve biraz daha hız istiyorsunuz. Tabii Çünkü ki, tabii. en kısa zamanda güvenli limana ya da güvenli bir koya girmek istiyorsunuz. Orada çok önemli. Gerçekten bir yerden hemen uzaklaşabilmek bir tekne için çok önemli. O yüzden düşük beygirli motorlarda kıyıya yakın seyirler çok daha güvenli. Çok fazla mil uzaklaşmamak gerekiyor. Öyle yerlerde de işte bu rip sınıfında tekneler zaman açısından çok büyük bir artı. Aynen öyle. Peki tamam şimdi ihtiyacımı belirledim ve bir rip satın aldım. Diğer sorum geliyor. Ben rip bakımını nasıl yapacağım? Yani çok fazla şey var. Bununla ilgili genel bilgilendirme kağıtları da vardır. Üretici de veriyordur zaten. En nihayetinde tuzlu suya bırakmayacaksınız. Tuzlu suda kullanıyorsunuz zaten. Her tuzlu su gördükten sonra malzemeler yıkanır, kurulanır, ardından kaldırılır. Şimdi o Peki neymiş? römorka alabiliyorsam oluyor bu. Evet. Peki ben bunu marinada tutuyorum. Onu diyeceğim ben 4 ay 6 ay yatımın arkasında çekiyorum her gün haftanın 6 günü denizdeyiz zaten falan kusura bakmayın yani akşamları yıkacaksın. Yani tabii ki de yıkacaksın. Ben bunun sonuna kadar arkasındayım çünkü halihazırda bir serbest dalgıç denizde malzeme eskitmiş ve çürütmüş ve korumuş ve bakmış yıllarca buna emek vermiş bir insan olarak ben bunu kesinlikle savunuyorum. O zaman bir römorkum olmak zorunda. Yo yani metaforaya çektik. Yani teknenizin arkasına çektiniz. Yo ben tatlı suyla şöyle yıka. düşündüm ben. Mesela bu tekneye sahip oldum. 6 metre bir ripim var. Ve ben 6 metre rip yazın sürekli kullanıyorum. Ve bir marinada tutuyorum bunu. Ve Allah. benim teknemin altı kakamoz yapma ihtimali var. Hatta denize değen her yerin Ya kakamoz tabii ki, yapma tabii ki. ihtimali var. Zaten botlarda da görüyoruz. Bizim Alarga'da yaşayanların tekneleri, botları sürekli yanlarındadır. Tabii Sürekli ki. kullanırlar.
Kumaşın altı dahi yosun ve sonrasında Temizleyeceğiz. kekamoz Temizleyeceğiz yani. Tercihen işte böyle yüzebilen platformlar var ya, marinanın, teknenizin yanına öyle bir şey edinilebilir. Yani alternatif sunmak adına sadece sunuyorum. Ben her zaman günlük kullanım ve temizlikten yana oy kullanıyorum. Tabii ki mümkün olmuyor. Alarga'da yaşıyor. Sabah akşam ekmek almaya geliyor olabilirsin pekala. Buna anlayabiliyorum yani. O zaman da sezondan sezona en kötü bir çıkartacaksınız. Altını tamamen temizleyeceksiniz. Ve tüpün kakamoz tutmasına izin vermeyeceksiniz yani. O kumaş, en önemli şeylerden bir tanesi. o kumaşı değiştireceğiz o zaman. Ne yapacağız? Teknenin yarı maliyeti göz önüne alıyorsanız. Yok ben tembelim, yatacağım. Hiç sezondan sezona bakım yapmayacağım. Maliyetine karşılayacağım. Komple değiştireceğim de diyebilirsiniz. O sizin tüketici alışkanlıklarınıza ve sermaye durumunuza bağlı sanırım. Peki diğer sorum geliyor o zaman. Tekneme çok iyi baktım. Hı hı. Temizliğini yaptım. Tüpümü sürekli temizledim. Fakat yine de bu tüplerin bir ömrü var. Yani PVC kumaşta özellikle çok az bir ömür var. Evet. Ama Hypalon'da daha görece uzun bu süreç. Yani insan da ölümlü, canlılar da ölümlü. Canlı olmayan bir şeyden ölümsüz olmasını bekleyemiyoruz. Maalesef öyle. İyi bakarsanız 10-15 yıllar havada uçuşur yani. Hani 10-15 yıl aynı ribi 30 yıllar, 40 yıllar kullanılabiliyor aynı rib. İyi bakarsan. aynı kumaşla. Tüpüne hiçbir şey olmadan tabii ki. Yani her şey dört dörtlük olduğu takdirde işte tuzlu suyla hiç bırakılmadığı yani detayları var işte, kimyasallar falan vesaire temiz temiz kullanıldı, bakıldı, bakımlar yapıldı, paketlendi, kaldırıldı. Sadece ihtiyaç halinde kullanılıyor. Yani dediğim gibi sporlarından örnek verelim. Ya ben ilk dalış malzeme o da neopren bir kumaş sonuçta, yok olması kolay, petrol ham maddesi ve kötü kullanımda çok kolay, hele tuzlu suda yani güneşin altında falan hemen yok olabiliyor. Ben ilk dalış malzemelerimi ikinci el aldım. Halihazırda iyi kumaştı. Halihazırda 5-6 yıllık kullanılmış bir malzemeydi. Ve ben de bir 5-6 yıl kullandım. Ama sonra yanımdaki bir arkadaşım bir yılda tertemiz bir elbiseyi yok etti. Yani çünkü çantanın içine tepiştiriyor, tuzlu suyla bırakıyor. Günlerce o öyle kalıyor güneşin altında. Gece soğuk, nem falan, abidik gubidik hareketler. Yani bu var. Doğanın hareketi. Yani gece soğuk olmasın, çiğ yağmasın gibi bir şey söyleyemiyoruz. Ya o yapıyor çünkü. Hele denizdeyseniz gece gündüz sıcaklık farkları da çok fazla. Bu tüplerin havası inecek, artacak. Bunların hepsi karşılaşacağımız şeyler. Şaşırmayacağız, üzülmeyeceğiz. Bakımını yapacağız. Bir an önce problemlerin altından kalkacağız. Zaten denizdeki insan bilir yani, denizdeki malzeme, denizciliğin kendisi başlı başına al ben bunu koydum buraya, istediğim zaman döner bakarım değil. Hep bir uğraş, hep bir çaba, ona bir emek, nesi yanlış, ben nerede hata yaptım onu yapmayayım bir dahakine. Hani hatalarından ders çıkartayım, öğreneyim, bir dahakine olmasın şeklinde bir bakış açısıyla hareket ederseniz uzun yıllar, uzun ömürlü kullanırsınız. Kullanılır yani. Işın şeyi konuştuk ya, aslında biz kendi aramızda da sohbet ederken bunu çok konuşmuştuk. Ripler ve koylardaki ripler. Deniz nezaketi. Şimdi amatör denizcilik belgemiz biliyorsun. Artık olmayan cep kalmadı. Dağıtılıyor tabii. Ama bununla birlikte benim para problemim yok. Benim teknem biraz daha hızlı olsun ve hemen bir tane rip alayım, gideyim dendiğinde bazen koylarda problem çıkıyor. Rip kullanıcıları ya da rip almak isteyenler için çok küçük değinmek istiyorum ben bu konuya. Tekne üzerinde insanlar yaşıyorlar, demirdeyken yaşıyorlar dostlar. Ve bunlar çok büyük motorlar ve hızlı makineler. Ve bununla birlikte arkasında bıraktığı su büyük oluyor. Bir Çıkardığı dalga. dalga yaratıyor. Ve bununla birlikte o anda ocağında çayı olan, yemeği olan ya da otururken burada masada herhangi bir içkisi olan insan için gerçekten büyük bir problem. Hele ki kızgın yağ ile iş yapılıyorsa o anda çok ciddi problem. Birden diğer tekneyi sallayabiliyorsunuz ve o teknede yaralanmalara sebep oluyor bu. Her şeyi boş ver, bir deniz kültürüdür. Koylarda, Evet, denizcilik. marinalarda, barınaklarda hiçbir zaman hız yapılmaz. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Ki bunlar üzerinde bulunduğumuz bu tekne çok hızlı tekneler. Küçük bir anekdot olarak burada Çok yer güzel almasını söyledin. istedim. Kesinlikle öyle. Ya birbirine saygısız insanın zaten hani bırak, şu lafı çok duyuyorum ben. Denizci adam saygılı olur. Saygısız insanlar denize gelmesin. Yani saygısız insanlar olmasın zaten. Konu orada yani. Değil mi? Hani saygısızlığı bir reddedelim baştan. Herkes Confucius'un çok güzel bir lafı var. Bütün bu dinlerin özünü yaratan
laf zaten. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bu kadar basit. Sen burada oturuyorken yanında takur tukur geçse birileri işte su atsa bir şey hoşuna gider mi? Bu kadar basit. Yani kendi etken olduğun şeyin neye sebebiyet vereceğini bir sezmek lazım. İşte boğum yani bir düşünüp tartıp ardından hareket etmek lazım. Bu da gerçekten bizim denizcilik kültürümüzde çok önemli bir konu yani hani çok karşılaştığımız büyük bir problem. Umarım bir an önce birlikten kuvvet doğacak şekilde herkesin bilinçlenmesi temennisiyle demeliyim. İyi denizcilik ve denizcilik nezaketi diyoruz değil mi? Kesinlikle. Altını çizdiğimiz aslında kelimeler. İyi denizci olmak ve denizci nezaketi hem karada hem de denizde nezaket çok önemli. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Işın. Ben teşekkür çok ederim. güzel, çok faydalı bilgiler verdin. Ben Interrip firmasından Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize güvendi, teknelerini hem emanet etti hem teknelerini getirdiler. Çok sağ olsunlar. Üzerinde bulunduğumuz bu tekneyi de görmek isterseniz zaten Interrip'le iletişime de geçebilirsiniz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tekne üzerindeyiz. Yine şimdi dönerken seyir yapacağımız için heyecanlıyım. Kesinlikle. Gayet güzel, keyifli bir seyir olacak. Çok teşekkür ediyorum Işın. Hem seni yat kaptanlığından tanıdığım için çok mutluyum. Senin sosyal medya hesapların var. Özellikle değinmek istiyorum buna. Sen bir YouTube içerik üreticisin. Aynı zamanda Instagram'dasın. Çok güzel etkinlikler yapıyorsun. Benim çocukluğumun geçtiği yerlerde yaşıyorsun. Onunla ilgili ayrı bir bölüm çekeceğiz zaten. O adalara gideceğiz biz. Işın öyle planlarımız var sizler için. Daha görüşeceğiz umarım. Ama şimdi hem YouTube hem de Instagram adreslerini bizle paylaşırsan. İsmim Işın Yılmaz. Zaten İsin Yelemeze harfleriyle. Yazdık onu. Evet şurada. Yani dijital kimliğim İsin Yelemeze. Buradan her türlü ulaşabiliyorsunuz. Theos Bike and Dive, Theos Bike markasıyla, ismiyle biliniyor. İşte bütün bu doğa sporları, bisiklet aktiviteleri, doğa koruma da dahil atık dönüşüm atölyesi, aynı zamanda da su sporları ve işte koylar, adalar, gezi mahiyetinde de kullanılabilecek her şeyi theosbike.com veya işte youtube.com/theosbike yani Theos bisiklet baktığınız zaman oradan ulaşabiliyorsunuz. Onu da yazdın oraya değil mi? Theos Bike. Yazmaz mıyım? Theos Bike. Theos Bike demiyorum yani. İnatla Theos Bike çünkü. Oralardan ulaşabilirsiniz. Her zaman iletişime geçilebilir. Daha fazla, daha detaylı bilgiler için, alternatif sohbet konuları için. Buralardayız, denizdeyiz, doğadayız, birlikteyiz. Umarım güzel insanlarla. Harikasın dostum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dostlar bir programın daha sonuna geldik. Çok güzel içerik oldu Işın'la birlikte. Kendinize iyi bakın. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.